Geçen haftalarda Xiaomi Mi Notebook Pro'yu incelemiştik. i5'li versiyonu. Bugün de yanımızda i7'li versiyonu var. Yine son nesil işlemcisiyle. Büyük bir atılım gibi olmuş. Sadece hani i7 değil, bunun yanında 16 GB RAM de gelmiş. RAM'i de yükseltmişler. 8'den 16'ya çıkarmışlar Evet. değil mi? Evet. O şekildeydi. Bu şekilde bugün bunun incelemesini yapacağız. Ama aslında detaylı incelemesini yaptık önceki haftalarda. Biz biraz daha muhabbet edeceğiz bunun üzerine. Yani ne farkları var? İşte Evet. olumlu yanları, olumsuz yanları, kimler tercih etmeli? Daha çok bunun üzerine duracağız. Bu i7'li modeline baktığımızda aslında çok bir şey değişmemiş. Sadece i5 yerine i7 konmuş ve 8 GB RAM yerine de 16 GB RAM konmuş. Bunun dışında her şey aynı diyebiliriz. Ses, işte ekran, soketler, Kasa, ağırlık, yapısı. klavye, her şey aynı. Her şey aynı. Aslında ben daha çok bu tercih edilmeli mi veya kimler tercih etmeli veya almaya değer mi? Şimdi şöyle, aslında ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Xiaomi bilgisayarlarda bildiğiniz gibi SSD haricinde hiçbir şeyi hani yükseltemiyoruz. Hani işte RAM'i çıkartayım, takayım falan gibi işlemler olmuyor. O yüzden hani 8 GB RAM'in yetmeyeceği yerde illa bu modele yönelmek durumundasınız zaten. Evet. Veya işte i5 karşılamıyorsa gerekleri, Aynen. ki birazdan değineceğiz, i7 tercih edilebilir. Aslında i5'te hani 8. nesil vardı. Hani şey değildi, 2 çekirdek 4 işlem değildi yani. O da gerçek 4 çekirdekliydi. Evet. Bu da aynı şekilde gerçek 4 çekirdekli. Ve performans ve skor olarak da birbirinden çok uzak değiller. Bu yüzden ben biraz kendimce anlatayım. Benim işim genelde video düzenlemek. Evet, doğru. Render işi yani. Evet. Render diye tabir ettiğimiz olay. Şimdi i5 6. nesil kullanıyordum. Yine i5 8. nesile geçtiğimde, yani Pro'nun i5 modeline geçtiğimde açıkçası büyük farklar gördüm. Bir iki kat falan hızlandı yani bu süreç. Air'den Pro'ya geçtiğimiz Evet. süreç değil mi? Evet. Evet, işte hani yine i5 ama sadece 2 nesil atlamış ve gerçekten 2 kat hıza çıkmıştı neredeyse. Ama gerçi orada bir şeyin etkisi daha var ya. Orada 2 çekirdek işlemci vardı. Burada gerçek Evet, işte. 4 çekirdeğe yükseldi. Onu gördüğümüz için gerçekten bir artış oldu. Ama i5'ten i7'ye geçtiğimde bunu söyleyemeyeceğim. Çünkü çok küçük bir fark vardı render olarak. Yani sizin de işiniz örneğin video düzenlemekse belki i5 yerine i7 tercih etmeniz belki de sizi çok memnun etmeyecek veya hay Allah keşke i7'yi alsaydım demeyeceksiniz. Şimdi tabii birkaç örnek test yaptık. Geekbench'te özellikle mesela farkları meydana çıktı gibi. İlk bench'te var, evet. Ama işte video renderladığımda, örneğin işte aynı videoyu aynı özellikle renderladığımızda i5 6 dakikada yaptı. Bu da 5 dakika 50 saniyede yaptı aynı Yani işi. Müthiş değil, hatta hiç fark yok. Yani neredeyse hiç fark yoktu aralarında. Tabii bilmiyorum bu zamanla değişir mi, açılır mı veya bir şekilde arttırılır mı ama Ya da overclock oluyor mu tam olarak emin değiliz yani ama. sabit şekilde bizim gördüğümüz render olarak çok büyük farklar yok. Ama Cinebench olarak baktığımızda veya işte Geekbench olarak baktığımızda bir %20 civarında bir artış Evet. var illaki. Sonuçta hani i5, i7 yani bir Pro seviyeye artmış işlemci. Ama render olarak beni çok şaşırttı. Sizin de işiniz eğer video düzenlemekse belki i7'ye bu kadar yüksek maliyet vermenize gerek yok diyeceğim. Veya şunu tavsiye edebilirim. i5 yetmiyordur, i7 işte bu şekilde hani bu hızlar da yetmiyordur ve sürekli 4K video düzenliyorsunuzdur. Bir masaüstü bilgisayar toplamanızı tavsiye edebilirim açıkçası. Yani zaten bu bilgisayardan daha yüksek bir işlem yapacaksanız hani Kesin. notebooklarla uğraşmayın. Bu çok açık ve net. Hani boşuna notebookla uğraşmasın kimse. Evet, kesin masaüstü şart o zaman. Bunun yanında ekran kartı yine MX150 aynısı. Ha, aynen, onu çok merak edersiniz. O konuda hiç değişen bir şey Evet. yok. Yani ekran kartı olarak bir oyun olarak herhangi bir yükselme yok. Aynı değerler. RAM olarak nasıl bir artısı olabilir i7'nin? Sanal bilgisayar kullanıyorsunuzdur Evet. örneğin. Sanal bilgisayar kurulumunda çünkü ne kadar çok RAM o kadar avantaj oluyor. Yani kullanacaksanız evet i7'li versiyonu seçmeniz mantıklı olabilir. Ya da şeylerde de olabiliyor. Mesela aynı anda çok fazla iş yapmak isteyen insanlar çıkıyor. Atıyorum 2 tane monitörü var. Bağlıyor ikisini de. O zaman yine RAM ihtiyacınız çok olur.
Bu Yani. sefer 8 GB belki bir tık yetmeyebilir diye düşünüyorum. Veya işte birden fazla hani ağır program, grafiksel Evet. programlar kullanıyorsunuzdur. O zaman da buna almak mantıklı olabilir ama hani günlük iş olarak hani sabitse bir nevi işlerimiz, işte i5 yeterliyse çoktan i7'ye geçmeye Gerek yok ya. Gerçekten ben çok gerek yok duymadım. yani. Beni bu yüzden şaşırttı açıkçası i7. Yani belki bir %20, %30 belki daha fazla bir artış bekliyordum. Yani atıyorum 6 dakikada video yapmak varken 3,5-4 dakikada yapsaydın çok hoşuna gider değil mi? Evet, kesinlikle bak i7 derdim ama herhalde video konusuna çok yansımadı veya Premiere Pro'dan mıdır bu? Yansımadı Ya, çok. aslında bizim hani işlemcilerle ilgili çok detaylı, derin bir bilgimiz yok. Doğruya doğru. Biz sadece hani ne gördüysek, ne öğrendiysek internetten onları araştırarak bu incelemeleri Veya kullandığımız yapıyoruz. kadarıyla bu Aynen. şekilde. Sizin yine bildiğiniz varsa neden bu fark alamadığımızı düşünüyorsanız hani aşağı yorum olarak yazın. Hem biz de araştırıp öğrenmiş oluruz hem de size de daha fazla bilgi aktarabiliriz yani. Tabii. Şimdi günlük kullanım olarak baktığımızda aslında çok öyle büyük fark yine göremedim. Hani i5'in 7. nesli, 6. nesli veya 8. nesli veya i7'nin bu nesli neyse günlük kullanım olarak aynı performansı verdi. Yani internet açılışı veya program açılışı olarak ben hiçbir fark göremedim. Çünkü Doğru. hepsinde hızlı SSD'ler var. SSD sayesinde her türlü kurtarıyoruz yani. Evet, yani sadece işlemci gücü gerektiğinde farklar görünüyor. Bunun dışında günlük kullanım olarak ben bir fark göremedim. Yine Geekbench testlerine baktığımızda i7 4800 ile 16000 gibi büyük skorlar aldı. i5 modeli 3900'e 11000 aldı. Gayet güzel skorlar. Evet. Tabii bunları aslında biz 4 çekirdeğe borçluyuz. Evet. Bir yandan eski nesillere düştüğümüzde 2 çekirdeğe düşüyoruz ve doğal olarak bayağı bir düşüyor skorlarda. Örneğin 7. nesil 13 inç laptopa baktığımızda 3500'e 6700 alıyoruz ve 6. nesile düştüğümüzde de 3200'e 6200 gibi skorlar alıyoruz. Neredeyse diğerlerinin yarısına falan iniyor yani. Evet, yani net bir şekilde 4 çekirdeğin farkını multicore'da görüyoruz. Yani bu şekilde değerler aslında kötü değil. Hı hı. Ama en azından i5'in 8. nesli ve i7'nin 8. nesli gayet yüksek değerler veriyor. Render konusunda gayet başarılı ve hızlılar. Ama dediğimiz gibi yani i5'in 8. nesli ile i7'nin 8. nesli arasında çok büyük farklar biz göremedik. En azından render konusunda. Cinebench değerlerine baktığımızda da i7'de 560 gibi bir değer aldık. i5'in 8. neslinde 486 gibi bir değer aldık. Yine 13 inç laptoplara baktığımızda da i5'in 7. nesli 312 alıyor. i5'in 6. nesli de 290 alıyor. Bu şekilde yakışır rakamlar. Ama i7 bu konuda Cinebench'te farkını gösteriyor. Şimdi bataryaya baktığımızda açıkçası böylesine büyük, güçlü bir cihaz için batarya süresi beni şaşırttı. Hem şarj dolma süresi olarak hem de kullanım süresi olarak. Günlük kullanımda yani ortalama bilgisayarı zorlamadan bir kullanımda 5-6 saat bir süre veriyor. Gayet güzel değerler. Ki zaten hani bu değere normal bir Evet. bilgisayarla ulaşmak gerçekten zor. Çünkü ortalama kullanımla diyoruz. Bilgisayar açık kaldığı sürece demiyoruz yani bu noktada. Evet. Yani ortalama işte internet kullanımı, film, müzik tarzında. Eğer ki ağır işler yaparsak, örneğin ben işte video düzenliyorum mesela, alıyorum yatağa, video düzenliyorum. Bu şekilde kullanımda 3 saat civarında gidiyor. Gene iyi. Yani eğer ekrana en düşük parlaklığı alıp film izleyeceğiz dersek de bu süre 10 saatlere kadar çıkıyor. Gayet güzel süreler. Yani daha ne yapsın bu bilgisayar? Evet. Ve bir tane daha güzel bir konu var. Şarj dolum süresi. Hani kocaman bir laptop telefondan daha kısa sürede dolabilmesi Ben gibi de bir şok şey. oldum. Biraz önce öğrendim bunu. 1,5 saatte şarjı doluyormuş. Çok enteresan. Başarı gerçekten. yani, gerçekten başarı yani. Batarya konusunda %100 puan aldı sanırım bizden ya. Evet ve şöyle bir güzel durum daha var. Mesela bunun şarj aletinden daha küçük bununki. Evet. O da çok enteresan bir konu. İşte katlanabilir olması, kablosu ayrılması falan. Ya zaten gayet güzel özellikler. kablosunun ayrılması apayrı bir dünya. Çünkü Evet. bilgisayarlarda biz bunu göremiyoruz yani. Evet. Mesela işte kablo bozuluyor. Kabloya işte hasar geliyor. Her şey Komple değişecek. adaptörü de çöpe atıyoruz bu sefer. Evet, o şekilde sıkıntı. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Bravo Şabi. Şimdi aynı özellikler diğerine de var dedik bunların Evet. dışında. Kısaca yine bir toparlayalım. Olumlu olumsuz neler var bu bilgisayarda onlardan bahsedelim. Özelliklerine bir bakalım. Şimdi artılarından başlayalım. Açıkçası şık bir laptop. Şık. Zarif diyebileceğimiz ince bir laptop. Rengi açıkçası 13 inçlere göre daha güzel olmuş. Farklı bir Yani hava yaratmış. hava katmış ya gerçekten. Evet, bir premium his yaratmış.
Ekstradan USB 3'lerin yanında Type-C USB eklenmiş. SD kartın olması bir artı. SD kart girişi aynen. Yani yavaş olsa da var. Evet, artı ama yavaş olması belki bir eksi oluyor. Eksi, birazcık eksi oluyor, doğru. Ben bu kadar pro bir bilgisayara belki Evet. daha hızlı konulabilirdi diye düşünüyorum. Ya bilgisayarda son nesil işlemciye yer vermeleri fiyatına göre oldukça iyi. Yine hani son nesil 8. nesil bir bilgisayar almak istediğimizde gerçekten uçuk fiyatlar çıkıyor ki bu fiyata Tabii. bence güzel yani. Evet. Ses konusunda öncekinde bahsettiğimiz gibi çok güzel bir ses sunuyor. Ses olarak yani Harman'dan zaten ses sistemi kullanmışlar ve oldukça iyi. Başarılı ya. Hem yüksek hem kaliteli bir ses Hani sunuyor. harici bir hoparlöre bile belki ihtiyaç duymadan Evet. çok rahat hani kullanabilirsiniz bilgisayarı. Şimdi bilgisayarın klavyesi ve touchpad'i oldukça iyi. Touchpad normalde hani her seferinde zaten Xiaomi'nin touchpad'lerini övdük ama hani gerçekten iyi ya. Evet. MacBook'a en yakın touchpad'i Xiaomi sunuyor şu anda. Ben daha iyisini Evet. görmedim hiçbir bilgisayarda. Klavye zaten Güzel ya. güzel. Tepkimeler güzel. Tepkimeler, hatta ben şöyle diyeyim, MacBook Air kullanıyorum biliyorsun. Ondan daha rahat geldi ya, bir tık. Daha iyi geldi. Tabii canım, bazı konularda ha bak bu da iyi olmuş. Aynen. Ama olumsuzluklar da olabilir arada. İşte tuşların Var yerleri ya. olarak. Aynen. Klavyenin aydınlatması da var. Bu yine hani Tabii. her bilgisayarda göremediğimiz bir şey maalesef. Keşke hepsinde olsa. Ha, bu ayarlanabilen bir aydınlatma değil. Tek ton. Yani aç Açıyorsun, kapa. kapatıyorsun. O kadar. Touchpad'in orada üst kısmında bir tane fingerprint de var. O da ayrı bir dünya O da bir zaten. artı. Ayrıca bilgisayarın en önemli özelliği içinde SSD, yüksek hızlı SSD ile geliyor ve yanında bir SSD slotu daha var. Hani Evet. SSD konusunda oldukça cömert davranmışlar. İsterseniz alıp güncelleyebiliyorsunuz. Yüksek Tabii. bir SSD takabiliyorsunuz ki PCI değil mi? Evet, PCI Express. İşte ikinci slotu da PCI Express. Yalnız şu detayı unutmayalım. Burada bir olumsuzluk var. Bunun hızı sınırlandırılmış. Yani Evet. içindeki SSD'nin okuma hızı 2800 MB civarında. Ama biz burada 1800 MB'ını görüyoruz. Bu yeni nesil 13 inçte de aynı SSD kullanılmış. Burada 2800 MB'a ulaşıyoruz. Yani bu Herhangi bir sınırsız. sınırlama yok. Evet, bunun da sınırlandırılmış. Neden böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Belki dengeli kullanım için mi artık? Bilmiyorum ama ama. şimdi bu bir hani olumsuz diyoruz ama hissetmiyoruz, yani bu yavaşlığı da hissetmiyoruz. Tabii ya, bunu hissetmemiz Evet. zaten mümkün değil. Yani bunu 1 GB'a bile sınırlandırsalar büyük ihtimalle hissetmeyeceğiz. Tabii ki. Yine yüksek hızlar oldukça. Ayrıca wireless olarak da AC destekliyor. Yani bunu kullanıyorsanız ve yüksek hızlar istiyorsanız var, yani mevcut. Şimdi en son olumlu özelliğine bakacak olursak, böyle bir bilgisayar için gerçekten içinde güzel bir ekran kartı var. Hani hiç çekinmemişler. Çoğu GTX modelinden, hani mobil olanlardan çok daha yüksek versiyonda. O yüzden de bence olumlu bir özellik diye Tabii. listeye giriyor. Rahat rahat GTA 5 oynanıyor. Tabii rahat rahat GTA 5 oynanır. Daha ne olsun yani. Şimdi eksi yönlerine bakacak olursak da 13 inçlik modelden sonra birazcık ağır kalıyor. Hani Ağır. alıştıysanız ve bunu Evet. taşıyorsanız yanınızda buna geçmek istemeyeceksiniz. Yani 15 inçlik model biraz ağır gelebilir. Evet. Ama yanınızda bir canavar taşıyorsunuz. Bu da ayrı bir mevzu Evet. tabii. Şimdi gelen SSD'nin zaten tam kapasite çalışmadığına değindik. SD kart okuyucusu olmasına rağmen birazcık yavaş kalıyor. Bu hızlandırılabilirdi. Hani fotoğrafla uğraşıyorsanız belki bu sizi birazcık üzebilir Evet. diye düşünüyorum ben. Ekran 1080p yerine 1440 olabilirdi sanki. Yani tam eksi olmasa da hani daha keskin bir görüntü elde edilebilirmiş. Evet, şu Daha anda büyük mesela ekranda. 141 ppi olması Evet. lazım. Daha arttırılabilirdi bu. Evet, ama o zaman da belki işte ekran kartını veya işlemci daha çok zorlayabilir de bu şekilde diğer eksi yanımız. Şimdi bütün girişlerden sağ olsunlar koymuşlar bol bol. Fakat Thunderbolt girişi yok. Bu da Evet. bir eksi. Yani harici bir ekran kartımız olsa rahat Yani rahat böyle canavar bağlayabiliriz. yapıyorsun, bir Thunderbolt koyman gerekirdi. Evet. Bilgisayar Çin'den aldığımız için Çince geliyor. Bu zaten her Xiaomi cihazının olumsuz özelliği sanırım. Yani Türkçe Windows kurmak gerekiyor. Aynen İşte öyle. bilmiyorsanız bir bilgisayarca götürün. Türkçe format gerekiyor. Böyle. Bu da alt not olarak bulunsun oradan. SSD haricinde hiçbir geliştirme yapamıyoruz. Yine 16 GB aldıysanız 16 GB, Evet. 8 aldıysanız 8 maalesef RAM'i. Bir de ufak bir özellik daha olumsuz.
ısınabiliyor bilgisayar. Yani ısınmama 13 diye bir şey yok. Yani 13 inç kadar ısınmıyor ama ısınıyor yani normal. Yine de ısınıyor, evet. Yani en azından çok ısınmasa bile gövde yansıtıyor diyelim onu biraz. Hani alüminyum sonuçta. Hani bunlar da alüminyum, bu da alüminyum. İşte 13 inçte 55 derecelere kadar yaklaştık. Bunda da 45 derecelere kadar yaklaştık. Yani belki büyük olduğundan birazcık Daha iyi ısıyı dağıtıyor, yayıyor evet. yani. Doğrudur, Olabilir. daha iyi dağıtıyor. Ayrıca bu incelemenin dışında hangi Xiaomi laptop tercih etmeniz, bununla ilgili de bir video çekmeyi planlıyoruz. O videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.